İnsanın evreni anlama çabası, düşünce tarihini şekillendiren en güçlü arayışlardan biri olmuştur. Antik Yunan'da filozoflar, evrenin doğası, insanın rolü ve hakikatin ne olduğu üzerine yaptıkları derin tartışmalarla bu arayışı doruk noktasına taşımıştır. İşte bu tartışmaların merkezindeki isimlerden biri, düşünceleriyle çağının sınırlarını aşarak felsefe tarihine adını kazıdı. Bu filozof Protagoras'tı. Antik Yunan'ın en meşhur sofist filozoflarından biri olan Protagoras, M.Ö. 490 yılında Batı Trakya'daki Abdera kentinde dünyaya geldi. Demokritos gibi filozofları yetiştirmiş olan Abdera kenti, dönemin önemli kültürel merkezlerinden biriydi. Protagoras, genç yaşından itibaren muazzam bir gözlem yeteneğine ve sorgulayıcı bir zihne sahipti. Antik kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla genç adam, pratik bilgilere önem veren bir düşünceye sahipti. Bu yönüyle, o dönemin Yunan dünyasında yeni bir entelektüel akımı temsil eden sofistler arasında öne çıkmaya başladı. Protagoras, yaşamının büyük bir kısmını Atina'da geçirmiş ve buradaki entelektüel ortamlarda adından bahsettirmeye başlamıştı. Atina, o dönemde felsefe, sanat ve bilimde parlak bir dönem yaşıyordu ve sofistlerin de toplumda önemli bir yeri vardı. Sofistler özellikle retorik ve etik konularında ders veriyor, Atina'nın demokratik sistemine uygun olarak halkı ücret karşılığında eğitiyorlardı. Protagoras'ın en önemli özelliklerinden biri halkı ikna etme ve toplumu etkileme sanatında uzman olmasıydı. Bu alandaki başarıları ona kısa sürede büyük bir ün kazandırdı. İlerleyen dönemde filozof sadece retorik ve hitabet alanında değil, aynı zamanda ahlak felsefesi ve bilgi teorisi gibi konularda da dönemin en saygın düşünürlerinden biri haline geldi. Politik danışmanlık yapan filozof, Atinalı lider Perikles ile yakın dostluğundan mütevellit demokratik projelere katkıda bulunuyordu. Eğitime önem veriyor, dönemin önde gelen siyasetçi ve düşünürlerine retorik dersleri veriyordu. Fakat kısa süren bu şaşalı yükseliş yerini eleştiri ve aşağılanmaya bıraktı. Çünkü filozof geleneksel Yunan düşüncesine zıt bir tutum sergiliyordu. Bu yüzden de büyük bir kesim tarafından göze batmaya başladı. Özellikle o dönemde insanlar bilgi ve erdemin evrensel ve değişmez olduğuna inanıyordu ama filozof buna şiddetle karşı çıkıyordu. Düşünceleriyle dindar kesimlerin tepkisini çeken Protagoras, din üzerine söylediği sözler yüzünden Atina'da ölümle karşı karşıya kaldı. Nihayetinde de tanrı tanımazlıkla suçlandı ve filozof çareyi kaçmakta buldu. Filozof diyor ki, insan her şeyin, var olan şeylerin var olduklarının ve var olmayan şeylerin var olmadıklarının ölçüsüdür. Protagoras, Antik Yunan'da bilgi ve ahlak kavramlarını mutlak doğrulardan çok bireylerin algılarına göre değerlendiren ilk düşünürlerden biriydi. Ona göre bilgi ve değer yargıları mutlak değil, görecelidir. Bu görüş, felsefe tarihinde relativizm olarak anılmaktadır. Filozofa göre bilgi kesin ve objektif bir gerçeklik yansıtmaz. Bilgi, bireyin duyumları, deneyimleri ve kültürel yaşantısı tarafından şekillendirilir. Bu nedenle her bireyin dünyayı kendi bakış açısından algılayıp yorumlaması çok doğaldı. Bu ifadeyi daha iyi anlayabilmek için küçük bir örnekle ilerleyebiliriz. Örneğin arkadaşınızla bir resim sergisine gittiğinizi düşünün. İkinizin de ilgisini çeken ortak bir tablonun karşısında duruyorsunuz. Fakat tabloda gördüğünüz şeyler tamamen farklı. Mesela siz tablodaki renklerin yansıttığı enerjiyi görürken, arkadaşınız figürlerin yüz ifadelerine odaklanıp bambaşka bir hikaye görür. İşte bu durum güzelliğin göreceli ve herkesin farklı bir perspektife sahip olduğu gerçeğini vurgular. Protagoras da bu ifadesiyle bize hakikatin göreceli olduğunu anlatır. Relativizm, gerçeğin ve doğruluğun tek bir standarda indirgenemeyeceğini, her bireyin algısının ve deneyimlerinin farklı bir hakikat ortaya koyduğunu savunan bir yaklaşımdır. Filozofun insan her şeyin ölçüsüdür sözü, bu düşüncenin özlü bir ifadesidir ve onun felsefesini en iyi özetleyen cümledir. Bu söz, bilgiye ve değerlere dair tüm yargıların bireylerin öznel algılarıyla belirlendiğini ifade eder. Dolayısıyla Protagoras'a göre her bireyin dünyayı algılama biçimi kendine özgüdür. Bu nedenle de hakikat dediğimiz şey bireyden bireye değişmektedir. Bu anlayış yalnızca bilgiyle sınırlı kalmaz. Ahlak anlayışında da kendisini gösterir. Ona göre iyi ve kötü gibi ahlaki değerler de mutlak değildir ve kültürel, toplumsal ya da bireysel deneyimlere göre farklılık gösterir. Her toplum kendine göre bir
iyilik veya kötülük anlayışı geliştirir. Bu nedenle bir davranışın veya değerin doğru olup olmadığına dair genel geçer bir ölçüt bulmak mümkün değildir. Aynı davranış bir toplumda saygı duyulan ve teşvik edilen bir eylemken başka bir toplumda öcü olabilir. Protagoras bu nedenle bireyin ve toplumun farklı değer yargılarına saygı duyması gerektiğini savunur. Protagoras'ın relativizmi düşüncenin dogmatik olmaktan çıkarılmasında ve bireysel bakış açısının önem kazanmasında etkili olmuştur. Filozof, erdemin öğretilebileceğini iddia ederken, erdemin kendi üzerine düşünme yoluyla erişilebilen içsel bir bilgi olduğuna inanan Sokrates gibi filozoflarla keskin bir tezat oluşturur. Ona göre erdem daha çok bir zanaat gibidir. Deneyim ve rehberlik yoluyla öğrenilebilen, uygulanabilen ve geliştirilebilen bir şeydir. Öğretilebilir erdeme olan bu inanç devrim niteliğindeydi çünkü bu ahlaki bilgiyi demokratikleştiriyordu. Dolayısıyla herkese erdemli olmayı öğretebileceğini savunan Protagoras, ahlaki bilgeliğe yalnızca birkaç kişinin erişebileceği şeklindeki elitist düşünceyi reddediyordu. Ona göre etik yaşam için gerekli beceriler retorik ve ikna yoluyla kazandırılabilirdi. Retorik, Protagoras'ın etik felsefesinde merkezi bir rol oynamıştır. Sofistlerin genel olarak sevilmemesinin nedeni de retorik alanındaki üstün yetenekleridir. O bir sofist olarak ikna edici iletişimin etik ve sosyal hedeflere ulaşmak için hayati bir araç olduğunu öğretmişti. Böylece mutlak doğruların olmadığı göreceli bir çerçevede bir topluluk içinde hangi fikirlerin kabul göreceğinin belirlenmesinde ikna gücü elzem hale gelmişti. Protagoras retoriği bir toplumda neyin doğru ya da neyin yanlış olduğu konusunda uzlaşmaya varmanın bir yolu olarak görmüştü. Dolayısıyla eğer hakikat ve etik normlar insan algısı tarafından şekillendiriliyorsa o zaman başkalarını ikna etme yeteneği çok önemli bir beceri haline gelmektedir. Bu yüzden filozof öğrencilerine mutlak ilkelere başvurmak yerine argümanlarını dinleyicilerinde etki uyandıracak şekilde anlatmayı öğretmişti. Kalıcı ve mutlak ahlaki ilkeleri belirlemeye çalışan Platon ve Aristoteles'in aksine o ve diğer sofistler retorik alanındaki becerileriyle bilginin şüphe edilmesi gereken bir şey olduğunu göstererek gelecek yıllara damga vurmuştu. Tanrılara gelince onların var olup olmadıklarını ya da ne türden olduklarını bilmemin hiçbir yolu yoktur. Konunun belirsizliği ve insan hayatının kısalığı da dahil olmak üzere birçok şey bu bilgiyi engellemektedir. Antik kaynaklara göre bu açıklama halk arasında büyük bir etki yaratmış, filozofun kitapları yakılmış ve kendisi Tanrı'yı reddettiği gerekçesiyle ateizmle suçlanarak ölüme mahkum edilmiştir. Fakat filozof ateist olarak damgalanacak biri değil, aksine agnostik duruş sergileyen bir düşünürdür. Fragmanda söz konusu olan şey de ontolojik bir açıklamadan ziyade epistemolojik bir açıklamadır. Protagoras'ın agnostik tutumunun arkasında iki temel neden vardır. İnsanın sınırlı bilgi kapasitesi ve tanrılar hakkında güvenilir bir bilgi kaynağının olmaması. Birincisi, insanın evrene ve varoluşa dair bilgisi her zaman eksiktir. Duyular ve algılar yalnızca sınırlı bir gerçekliği yansıtır. Bu eksiklik, tanrılar gibi doğaüstü varlıkları tam anlamıyla bilmenin ya da kavramanın ötesinde bir engel oluşturur. İkincisi ise tanrılara dair herhangi bir gözlem, deneyim veya bilgi kaynağına sahip olamayışımızdır. Tanrılar soyut kavramlardır ve onlara dair tüm bilgiler insan düşüncesinin ve kültürel mitlerin ürünüdür. Bu da tanrılar hakkında nesnel ya da güvenilir bir bilgi edinmemizi imkansız hale getirir. Protagoras'ın bakış açısına göre insanlar tanrılara inanabilir veya inanmayabilir, ancak bu inanç bilgiye değil, bireysel algılara, geleneklere veya toplumsal alışkanlıklara dayanır. Dolayısıyla tanrıların varlığına veya yokluğuna dair herhangi bir kesin yargıya varmak insanın bilgi kapasitesini aşar. Bu nedenle filozof mutlak bir inanç veya inkar yerine bilinemezlik pozisyonunu benimser. Tabi bu duruş dönemin geleneksel dini ve toplumsal yargılarına ters düşüyordu. Çünkü antik Yunan'da tanrılar bireylerin ve toplumun günlük yaşamında son derece önemli bir rol oynuyordu. Toplumun büyük bir kısmı tanrıların varlığı ve etkinliği konusunda mutlak bir inanca sahipti. Filozofun tanrılar hakkında kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını söylemesi insanlar üzerinde panik yaratıyordu. Protagoras'ın bu tutumu her ne kadar dogmatik inançlara karşı bir uyarı olsa da dönem bu uyarıyı göze alabilecek bir çağı kapsamıyordu. Bu nedenle de tanrılar hakkında söylenecek her söz
insanların tepkisini çekiyordu. Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür sözündeki etiğe olan göreceli yaklaşımı, antik çağdan günümüze kadar süren felsefi tartışmalara yol açtı. Gerçeğin ve ahlakın bireysel ve toplumsal bakış açılarına göre değiştiğini savunan felsefesi, etikte nesnel ve evrensel standartları savunan filozoflar tarafından sert bir biçimde eleştirildi. İlk ve en önemli eleştiriyi yapan Platon, Theaetetus ve Protagoras diyaloglarında özellikle hakikatin ve ahlaki değerlerin bireysel olarak belirlendiği fikrini eleştirdi. Platon, filozofun felsefi duruşuna karşılık bir dizi argüman ortaya koyar ama bunlardan en ünlüsü kendini çürütme argümanıdır. Platon, eğer Protagoras tüm inançların eşit şekilde doğru olduğuna inanıyorsa, o zaman kendi göreceli fikrinin yanlış olduğunu iddia edenlerin inancını da kabul etmesi gerektiğini öne sürer. Böylece filozofun doktrini kendi kendisini çürütme özelliği taşıyarak bir nevi mantıksal çelişkiye düşer. Platon, Protagoras'ın öne sürdüğü gibi bilgi tamamen algıya dayanıyorsa, o zaman hiç kimsenin uzmanlık veya bilgelik iddiasında bulunamayacağını, bu nedenle de filozoflara, öğretmenlere ve hatta sofistlere ihtiyaç kalmayacağını savunur. Ayrıca filozof, erdem ve ahlaki hakikatler öznelse, o zaman iyi ve kötü eylemleri ya da adil ila adil olmayan yasaları değerlendirmek için ortak bir standart olamayacağını ileri sürer. Aristoteles, Protagoras'ı Platon kadar doğrudan eleştirmese de onun etik teorisine örtük bir eleştiri getirir. Nikomakos'a etikte filozof belirli uygulamalarda farklılık gösterse de evrensel olarak uygulanabilir olduğuna inandığı, aşırı uçlar arasında bir ortalama elde etme fikrine dayanan nesnel bir erdem anlayışını savunur. Aristo'ya göre cesaret, ölçülülük ve adalet gibi erdemler doğal insan eğilimlerine dayanır ve nesnel bir ödemaniyeyi hedefler. Onun etiği Protagoras'ın felsefesiyle taban tabana zıttır, çünkü Aristoteles'in erdemleri öznel görüşlere ya da toplumsal geleneklere değil, insan doğasına ve akılcılığa dayanır. Aristo'ya göre bir şey aynı anda hem doğru hem de yanlış olamaz. Çünkü bu mantığın temel ilkelerinden biri olan çelişmezlik ilkesine aykırıdır. Bu yüzden altın orta kavramı etik değerlerin tamamen göreceli veya bireysel olarak değerlendiği fikrini reddederek ahlaki ilkelerin dengeli bir yaşamı teşvik etmek için tutarlı bir şekilde uygulanabileceğini öne sürer. Orta Çağ dönemine gelindiğinde Augustinus ve Thomas Aquinas gibi Hristiyan filozoflar da göreceli yaklaşıma eleştiriler getirmiş, bunun yerine Tanrı'nın doğasına dayanan ilahi ve evrensel bir ahlak standardı önermişlerdir. Augustinus, insanların doğuştan gelen ve ilahi düzeni yansıtan bir iyilik ve kötülük duygusuna sahip olduğunu savunmuştur. Ona göre ahlaki hakikatler nesneldir, çünkü Tanrı'nın ebedi doğasından kaynaklanır ve bu da onları tüm insanlar için geçerli kılar. Thomas Aquinas ise ahlaki ilkelerin insan aklı tarafından erişilebileceği ve Tanrı'nın tasarımıyla uyumlu olduğunu öne süren doğal kanun teorisi geliştirmiştir. Aquinas'a göre insanın doğal amacına uygun olan eylemler iyi, bu amaca aykırı olanlar ise kötüdür. Bu değerlendirme bireysel görüşlerden ziyade insanın evrensel doğasına dayanır. Protagoras gerek yaşantısı gerekse de fikirleriyle hem kendi döneminin hem de sonraki yüzyılların büyük filozofları arasında etkisini sürdüren bir insan oldu. Yaşamının son yılları hakkında elimizde çok sınırlı bilgi olsa da onun düşüncelerinin Atina'da ve Antik Yunan'ın diğer şehirlerinde nasıl tepkiyle karşılandığını biliyoruz. Özellikle dini ve etik alanlarda getirdiği radikal bakış açısı hoşgörüyle karşılanmamıştı ve onun tehlikeli bir sofist olarak görülmesine neden olmuştu. Protagoras'ın tanrılar hakkında onların var olup olmadığını bilemeyiz şeklindeki agnostik görüşü dönemin katı dini yapısına aykırı bulunmuş ve bu nedenle yargılanmaya çağrılmıştı. Akabinde filozof dinsizlikle suçlanmış ve yazılarının kamuya açık bir şekilde yakılması emredilmişti. Doğal olarak bu olayların daha da büyüyeceğini düşünen filozof Atina'dan kaçarak sürgünü tercih etmişti. Fakat rivayet odur ki Atina'dan kaçarken deniz yolculuğu sırasında hayatını kaybetti. Sevilsin veyahut sevilmesin, Protagoras'ın ölümünün ardından düşüncelerinin halen yaşamaya devam ettiğini görebiliyoruz. Çünkü o, tecrübe ettiği tüm zorluklara ve baskılara rağmen herkesin kendi ölçüsünü belirlediği bir dünya hayal etmiş, en önemlisi de bilgiye şüpheyle yaklaşma ve sorgulama konusundaki cesaretiyle herkese ilham olmuştur.